Bugün sizlere burç yorumları neden tutar ve neden tutmaz ondan bahsedeceğim. Özellikle yorumlarda gelen bazı sorular var. Bazı sitelere giriyoruz. Yükselen burcumuz farklı çıkıyor. Sebebi nedir? Bazı kişilerin burç yorumları tutarken benimki tutmuyor hocam. Bunun sebebi nedir? Birçok kişi dinliyorsunuz ve burçların başına gelecekler şöyle, burçların başına gelecekler böyle. Bazıları bir felaket tellallığı edasında size bir şeyler anlatıyor. Bazılarına çok iyi sonuçlar gelirken bazılarına olumsuz sonuçlar geliyor. Bunun altında yatan ana sebep nedir? Bu astrolojinin tutarsızlığı mı yoksa biz bir yerlerde yanlış mı yapıyoruz sorusu. Evet değerli arkadaşlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Antalya Beach Park'tan sesleniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir ortamdayım. Hem yeşillikler hem maviliklerin içerisinde. Öncelikle bu konuda bilmeniz gereken, yani burç yorumlarıyla ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta, siz burcunuz değilsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Siz burcunuz değilsiniz. Genellikle burcum nedir sorusunu sizin doğum haritanızdaki güneş burcu verir. Burç yorumları ise sizin yükselen burcunuza göre yapılır ve yükselen burç 0 derece wall sign harita sistemine göre çıkartılır. Ve biz aslında transit burçlardan bahsettiğimizde sizden değil, gökyüzündeki burçlardan, yani sabit yıldızların oluşturduğu kümelerden bahsediyoruz. Ve bu kümeler, burçlar sizin doğduğunuz tarihte size belli başlı karakteristiksel özellikler ve davranış kalıpları kazandırır. Bunlara davranış paterni deniliyor. Sen 1981'de doğmuş olabilirsin, 1974'te doğmuş olabilirsin, 1985'te doğmuş olabilirsin ya da 2000 yılında da doğmuş olabilirsin. 2000 yılındaki gökyüzü hareketleriyle 1981 yılındaki gökyüzü hareketleri aynı değil. Ve sen doğduğundaki o ana doğum haritanın üzerine transit bindirildiğinde o transitlerin senin haritanla ilişkisi sonucu senin karşılaşabileceğin bazı durumlar ortaya çıkar. Kısaca farklı aylarda doğmuş, farklı tarihlerde doğmuş ve farklı saatlerde doğmuş, hatta farklı dakikalarda doğmuş insanların alacağı etkiler birbirinden farklıdır. Fakat günümüzde astroloji öyle bir noktaya geldi ki kişiler, insanlar, sizler kendinizi sadece güneş burcunuzun özelliğiyle tanımladığınız için İşte benim burcum Başak'mış, benim burcum Akrep'miş, benim burcum Yay'mış şeklinde bildiğiniz için ve astroloji YouTube'da ve dünyada ve gazete küpürlerinde tamamen bunun üzerine kurulu özellikle yanlış algı oluşturulmaya çalıştığı için böyle gelmiş böyle gidiyor. Peki bu işin doğrusunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bu işin doğrusunu yaptığımız zaman YouTube bizi astroloji kategorisine koymuyor. Bu adam başka bir şey anlatıyor diyor. Zaten herkesin de doğum haritasını tek tek birebir özellikleriyle analiz edemeyeceğimiz için yüzlerce binlerce insanın bizim anlattıklarımız genel gökyüzündeki, yani gökyüzündeki şu anda olan o transitlerin genel etkileri, doğaya etkisi, insanların üzerindeki genel etkileri anlatılıyor. Bundan dolayı da mesela sizin Jüpiter'iniz yengeçtedir. Şu anda Jüpiter yengeç transit alıyor. Ve Jüpiter orada natal haritasındaki Jüpiter'le kavuşan birisi çok şanslı olacak. Ama Jüpiter'i Koç'ta olan birisi için durum daha farklı gelişecek. Birisi Jüpiter karesi alırken diğeri Jüpiter kavuşumu olacak. Ve bir tanesinde bazı problemler, sıkıntılar yaşanırken diğeri ise daha şanslı bir zamanlama geçirecek. Bu zamanlamaya Carl Gustav Jung eş zamanlılık diyor. İnsan ve doğa arasında bir denge var ve bu insan ve doğa arasındaki denge bu eş zamanlamalarda bazı duygu, düşünce, karakteristiksel özellikler açığa çıkartır ve özellikle kolektif gezegen etkileri, işte Plüton'un Kovada olması, Uranüs'ün ikizlerde olması gibi enerjiler size kadersel değişim ve dönüşüm ve yüzleşme enerjileri verir. Bazı kıramadığınız kalıpları kırmanızı sağlar. Bazı yüzleşemediğiniz durumlarla yüzleşmenizi sağlar. Peki bunlar durup dururken mi oluyor? Hayır. Bunlar hayatınıza bir takım olaylar dizgisiyle geliyor. Gökyüzü ise bunun bir zamanlamasını gösteriyor. Bu zamanlama ne zaman? Bu başıma ne zaman gelebilir? Ben bu duyguyu yaşayacak
ne tür bir olayı hayatıma çekerim sorusunun cevabını doğum haritası veriyor. Hatta sizin doğum haritanıza gelen etkiler veriyor. Sadece bu da değil. Progres harita türü, profeksiyon harita türü gibi hayatınızın o yılını ele alan, hayatınızın o dönemini alan, hayatınızın o döneminin psikolojik etkilerini alan başka etkiler de var. Yine açılar çok önemli. 722'lik açılar, 144'lük açılar, 120'lik açılar, 45'lik, 90'lık açılar. Bunların hepsinin verdiği anlamlar da birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla biz aslında transit etkilere bakarken doğrudan sizden değil ama o dönemki gökyüzünün genel kimyasından, yani genel psikolojik etkilerinden aslında bahsediyor oluyoruz. Bir diğer soru da bazı sitelerden doğum haritası çıkartıyorum. Yükselenim farklı çıkıyor. Neden öyle oluyor? Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi sizin doğum haritanız çıkartılırken kullanılan harita sistemleri vardır. Wolfsign harita sistemi, Placidus harita sistemi, Regiomontanus harita sistemi, eşit ev sistemi gibi değişik ev sistemleri var. Peki ne hocam bu ev sistemleri? Ne anlama geliyor bunlar? Mesela Wolfsign harita sistemi matematiksel olarak tasarlanırken sizin yükselen burcunuz merkeze alınır. Yani işlem oradan başlar ve burçlar evlere eşit dağıtılır. Ve burç eşittir ev sistemi olur. Ama Placidus ev sisteminde merkez yükselen burcunuz alınmaz, MC noktanız alınır ve burçlar evlere tam oturmaz. Çünkü dünya yuvarlak değildir tam olarak ve bazı evler daha büyüktür, bazı evler daha küçüktür ve bu transitleri alırken sizin o hayat alanında deneyimleyeceğiniz sürelerde o olayları deneyimleyeceğiniz sürelerde değişiklik gösterir. Çeşitli astroloji sistemlerine göre bu şekilde ev sistemleri var. Ve muhtemelen baktığınız yerde Wolfsign harita sistemi vardır. Ama bir astrolog genellikle Placidus kullananlar daha çoğunluktadır. İşte kimisi Placidus sistemini eleştirir. İşte bu bir çeviri hatasından kaynaklanmıştır falan gibi. Ama öyle değil. Placidus sistemi de çok iyi çalışır. Hatta daha iyi bile çalışabilir diğerine göre. Bundan dolayı bir takım farklar olur. İkinci bir nokta da şudur. Sizin girdiğiniz web sitelerinde Türkiye'deki yaz saatleri hesaplanmaz arkadaşlar. Şimdi nedir bu yaz saatleri? Biliyorsunuz kışın saatler 1 saat ileri alınır, 2 saat geri alınır filan ya. Şu anda sabit bir saat sistemine geçildi. Bat-3 diye. Yani Bağdat Time'a geçildi. Önceden İstanbul merkeze alınıyordu. Şimdi Kars merkeze alınıyor. Ve Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında biliyorsunuz ciddi bir gün doğumu farkı var. Ve bu Bağdat Time'a geçildiğinden ötürü de çocuklar okula giderken şafak operasyonuna çıkar gibi gecenin bir vakti okula gidiyorlar. İşte bu belli tarihlerde 80'li yıllarda, 82'li yıllarda ve çeşitli tarihlerde bazen saatler 1 saat ileri alınmış, bazen saatler 2 saat geri alınmış, bazen 3 saat, 4 saat olduğu bazı dilimler bile var. Ve bu tarihlerle ilgili, Türkiye'nin durumuyla ilgili bu datalar o sitelerde yok arkadaşlar. Ve sizin doğduğunuz saat bu yaz-kış saati değişimine denk geldiyse o sitede de Türkiye'deki yaz-kış saatleri ayarı yüklü değilse sizin saatiniz yanlış çıkacaktır. Şimdi bazı yeni astrolog olmuş arkadaşlar ya da öğrenci arkadaşlar işte genellikle sık kullanılan bir astroloji yazılımını kullanırlar. Hepimizin bildiği ismi malum. Fakat o programı sadece kurmakla işi çözemiyorlar. Neden? Çünkü o programın bazı peşleri ve yamaları var. Yaz saati yamalarını yapmadıkları için ve bu konuda da onların belki bilgileri henüz yoktur ya da o dosyaya sahip değillerdir. O yaz saati, kış saati programları olmadığı için onlar da yanlış çıkarabiliyorlar.